Efendim NTV ekranlarında bambaşka sohbetlerde yine beraberiz. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yine şahane bir konuğumla birlikte gerçekten çok ideal bir 35 dakika vaat ediyorum size. Her zaman olduğu gibi şahane bir konuğum var. Çok güzel şeyler konuşacağız. Çok severek izlediğinize emin olduğum bir oyuncu. Bir cümlenin de peşinden gideceğiz. Mevlana diyor ki kalp deniz, dil kıyıdır. Denizde ne varsa kıyıya o vurur. O kadar doğru ki gerçekten kalbinizden geçen kadardır niyetleriniz ve sözleriniz. Kalbinizle kirletmek isterseniz niyetiniz devreye girer, sözleriniz kirlenir. Kalbinizle iyi gelmek isterseniz niyetleriniz iyileşir, sözler büyü olur. Yani her şey aslında kalpte başlıyor. O yüzden Mevlana'nın her sözüne çok katıldığım gibi bu sözüne de arkaya bakmamak için karttan bir şu döneyim dedim vazgeçtim. Kalp deniz, dil kıyıdır. Denizde ne varsa kıyıya o vurur diyor. Canım Olgun Toker konuğum. Hadi gelin. Hoş geldin Olgun. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın? İyiyim, seni gördüm, daha iyi oldum. Ne kadar güzel bir enerjin varmış bu arada. Ya çok teşekkür Bugün ederim. tanıştım enerjinle, iyi ki de tanıştım. Çok teşekkür ederim. Aslında performanslarında ya da seni dolaylı yoldan izlediğim, gördüğüm yerlerde böyle çok pozitif, çok iyi gelen bir adam olduğunu çok hissediyordum. Ama böyle bugün geldin, kulise sohbet ettik, Evet. ışık ışık gözlerinle hepimize iyi geldin, kısa bir zaman dilimi bile olsa. O yüzden tüm enerjin ve gözlerindeki ışıkla tekrar hoş geldin. Ya çok teşekkür ederim. Sen de harika karşıladın. Estağfurullah. Çok güzel Biraz deliyiz biz ama işte. Ya muhteşem bir ekip. Herkes çok rahat. Ben biraz heyecanlıyım, kusuruma bakmayın. Yok hiçbir şey Çünkü alışık değilim yani Tabii ki. her seferde çok fazla çıkamıyorum. Haklısın. Ama senin programını da izliyorum. Hatta az önce sen giriş yaparken evdeyim zannettim. Hani izliyorum, konuk olduğumu unuttum. Hani Program başladı. evet, bir anda heyecandan adımı da unuttum. Aa, Bir ben dakika, varım. konuk benim. Ekranda da ben varım. Hadi bakalım hayırlısı diyelim yani. Ya, çok çok güzel teşekkür ederim olacak. davetin için. Ne demek, sen icabet ettiğin için asıl ben Çok teşekkür teşekkürler. ederim. Sağ ol. Çok güzel işler yapıyorsunuz. Zaten hayatımıza girdiğin andan itibaren bakıyorum şöyle birbirinden güzel oyuncu kadrolarıyla. Gerçekten gönüllere taht kurmuş dizilerde oynadın. Sosyal medya projelerinde, dijital platform işlerinde oynadın. Yani böyle hani zaten sinema, tiyatro arkası da geliyor. Sanki böyle çok stratejik davranılmış, böyle oturulmuş, beklenmiş, okunmuş. Evet ya bu olmasın, bu olsun denmiş gibi bir duygusu var ama seni de şimdi böyle çok naif, daha dingin, hani akışta halini deneyimledikten sonra çok da böyle stratejik biri olmadığını ve bunun tamamen oyunculuğunun ve senin güzel enerjinin sana açtığı bir yolmuş gibi geldi ama bunun doğrusunu senden duymak Yo, isterim. çok güzel tarif ettin. Hakikaten öyle. Ya gönlümden ne geçiyorsa onu yapmaya çalıştım. Yani evet, sektörde mesela bir rolde başarılı olduğunuzda hemen arkasına o rol ve o rolün benzeri bazı Tabii. roller hemen Evet. teklif edilir. Sağ olsunlar, tabii bende de süreç öyle başladı ama ben o süreçte hani stratejik demeyelim de nasıl diyeyim, hislerimle hareket edip ya ben aslında bu rolü oynadım ve çok eğlendim ve şimdi başka bir şey yapmak istiyorum. Evet. Kendimde göstermek istediğim başka enerjiler de var. Ne bileyim, hani seyirciyi o konuda biraz şaşırtmayı da seviyorum. O risk almayı da seviyorum. Ya bir de oyuncu büyük bir renk kartelası. Evet. Yani hani böyle evinizde boya badana yapmak istersiniz de size böyle bir kartele koyarlar. Bir rengin 5 tonu 6 tonu, sonra der ki abla onunla o karışınca da bak başka bir şey oluyor der. Böyle bir katalog gelir ya. Evet. Oyuncunun dünyası öyle. Sen bir tane kırmızı oynadın diye hep kırmızı oynamanı beklemeleri insanı Evet. çok şey yapıyor. Bir dakika ya, bende sarı da var, yeşil de var, mavi de var. Onları karıştırınca da bir şeyler oluyor. Hadi biraz oradan bakalım. Duygusu oluyor yani. Evet, ben de buna çok dikkat ettim. Yani her defasında başka bir şey, başka bir rol, başka bir karakter, başka bir hikaye. Elimden geldiğince dediğin gibi o renk kartelini göstermeye çalıştım. Bazen mesela hikayenin içerisinde de size o alan tanındığında hani belki bir renkle başlıyorsunuz siz ama hani belki çok daha fazla renkler de katabiliyorsunuz. Biraz o tür durumlara müsait olan rolleri daha çok oynamayı seviyorum ve hep öyle oldu. Öyle de oldu. Öyle de oldu, evet. Gerçekten. Şimdi tabii çok güzel projelerle
yine seni izleyeceğiz. Bunlar çok heyecan verici şeyler. Bunları konuşalım önce istersen. Evet. Dijital platformda Mezarlık 3. sezon. Gerçekten dünyada da en çok izlenenler listesine girmiştiniz en son Evet. bildiğim kadarıyla. Yani kriminalde, yani o türde ilk Evet. ona girdik. O türde girmek zor. Evet. Çünkü yani dünya bu açıdan bizim coğrafyamızdan beklemiyor bu tarz hikayeler. Tabii ki. Açıkçası daha Nordik hikayeler o tür konularda biraz daha nedense Evet. dikkat çekiyor. Özellikle Amerikalılar zaten bu işin eksperi, eyvallah, ama bizim coğrafyamızdan böyle bir türde bir ürün vermek ve bunun ilk ona girmesi Evet. bence çok dikkate değer bir durum. Bunda tabii ki Abdullah hocamızın, Abdullah Oğuz'un çok büyük bir katkısı var. Evet. Yani bu işin know-how'ını çok iyi biliyor. Güzeldi ya, hani ekip güzel olunca, şartlar güzel olunca, anlattığımız hikaye birilerine temas ettiğini bilince ayrı bir motivasyonla gidiyorsunuz sete. Kesinlikle. Ama yani o son çekimlerde tek hatırladığım, çok güzel rüzgar yedik. Kıyamam, iyi hasta olmamışsınız. Ya bir de şimdi spoiler olmasın ama bir rüzgar türbünün altında çekim yapıyoruz. Tamam. Orada döndüm, ben şey dedim, ya burası çok esiyor. Çok esiyor. Ya Bir mühendisler değiştirebilir miyiz türbünü? en esen yeri bulmuşlar ve oraya türbün dikmişler. Yani o yüzden de bizim için de çok farklı bir deneyim oldu. 3. sezon özellikle hikaye anlamında da. Evet. O yüzden evet, yorulduk ama değdi. Güzel Kesinlikle bir, eminim. sıkı bir 3. sezon geliyor. Mezarlık fanlarına güzel haber, 3. sezon dijital platformda yerini alacak kısa bir zaman içinde. Ama sen de Star TV ekranlarında Evet. şahane bir oyuncu kadrosu var. Anlatır mısın bize biraz Çirkin'i? Evet, ya bu hikaye aslında uzun zamandır kuruluyor. Evet. Çok dikkat çekici bir hikaye, bir kadın hikayesi. Bir kadının kendini bulmasıyla ilgili bir hikaye. Zaten sözünü kesiyorum. Hem kadın yönetmeniz hem kadın senaristleriniz var. Evet. Burcu Alptekin yönetiyor. Nil Güleç Ünsal ve Özlem İnce Hekimoğlu yazıyor. Umarım yani anlattığımız hikaye seyircide karşılığını bulur. Tabii yani önemli olan bir de yani sizin iyi hissettiğiniz bir hikaye anlatmak ya. Hani Evet. o yüzden hani bizim bu hikayeyi anlatmamız başta benim için çok yeterli bir durum. Tabii. Çok iyi oyuncular, çok büyük aktörler var. Evet. Çetin Tekindor, Çetin abiyle yıllar önce Karadayı'da beraber oynamıştık. Oo, Çok uzun heyecanlanmıştım zaman olmuş. onunla Dur bakayım, oynarken. kaç seneniz Karada? 2012, 2011, 2014. ya tabii 2012. Çok 10 seneye geçmiş. Tabii benim ilk işlerimden biriydi Evet, neredeyse. evet. Şimdi şunu merak ediyorum. Sektöre girmeden önce Mersin'de Evet. değil mi büyüdün? Ben Adanalıyım Adanalısın ama ama Mersin'de evet. doğdum, büyüdüm. Evet. Yani Mersin, Ahmet. Bir dakika, Adanalıyım niye Ben diyorsun Adanalıyım. Mersin'de doğup büyüdüğün halde? Şöyle, benim rahmetli annem, rahmetli babam Adanalılar. Ceyhan'da Allah beraber, çok sağ olun. Harika insanlardı ve Mersin'de babamın işi vasıtasıyla geliyorlar. Babam Tamam. kaptan, gemi kaptanı. Oo. Dolayısıyla aslında Ahmet Mümtaz abi çok güzel bir şey söylemişti. Aslında Adana'nın denizi var, Mersin. Evet. Çok iç içe. Biraz öyle. Evet, dolayısıyla Yani Adanalı mısın, Mersinli misini tartışabilirim. Çünkü Mersin Adana, Adana Mersin benim için. çok beraberler. Değil mi? Yani evet, yani resmen şey gibi, Anadolu yakasıyla Avrupa yakası gibiler Aynen, neredeyse. bence de. O yüzden de ben o ayrımı hani çok böyle bilinçli koymaya çalışmıyorum. Çünkü yani Adanalı Adanalıdır Mersin'de. Mersin Mersinlidir. Ha. Çok fazla göç alan iki şehrimiz. Evet. Dolayısıyla hani biraz ben Adana kültürüyle büyüdüğüm için belki de Adanalıyım demeyi tercih ediyorum. Çünkü Adanalıyım. Adana Ceyhanlıyım. Çünkü yani Adana yazlarım köyde geçti. Evet, aslında tabii bu bazen derler ki doğduğun değil doyduğun yerdir Evet. memleketin Ya şu an benim aslında vermem gereken doğru cevap belki de Kadıköylüyüm. gibi. Yani 21 senedir ben İşte. neredeyse Kadıköy'deyim ve Evet. etrafındayım. Şimdi hoş taşındım gerçi ama yani Kadıköylüyüm. Hala mesela dışarı çıktığımda Kadıköy'e giderim. Evet işte. Ya dolayısıyla evet, ama o konuda mesela şimdi de Adanalı Peki başladım. bu projeyi kabul etme gerekçen neydi? Bugüne kadar bu başarılı çizgini sağlayan o seçme kriterlerin belli başlı var mı? Sanırım bu gün be gün değişiyor. Yani seyirciyle kurduğunuz temasla da çok gelişen bir durum. Bir yerden sonra ben oynadığım rollerde özellikle televizyonda şunu fark ettim. Evet, yani zaten temas edilen hikayelerimiz belli. Evet. Bunun içerisinde ben yüksek enerjili karakterleri oynadığım zaman burada seyirciyle daha doğru temaslar kurduğumu düşünüyorum. Hani daha çeşitli
çeşitlendirebiliyorum rolü. Doğru söylüyorsun. Her hafta yazılan bir senaryo, her hafta üzerine planların değiştiği Evet. bir iş yapıyoruz. Bunu daha önce söylemiştim ama burada izleyicilere küçücük bir açıklama ve hatırlatma yapmak isterim dizilerle ilgili. Rating dediğiniz o parametre 15 dakikalıklara da bakılıyor. Sosyal yani Kesinlikle. dijital platformda da bu böyle. Bir video yüklediğinizde en çok izlenen yerler böyle grafiksel olarak daha yüksek. Dizilerde de bu böyle. Dolayısıyla kanallar yayına soktukları dizide hangi karakterin beğenildiğini o işte grafiklerden anlıyorlar. Diyelim Evet. senin karakterinin sahnesi pik yapıyor. Senden sonraki sahne düşüyor. Sen çıkınca bir daha pik yapıyor. O zaman hemen senaristlere diyorlar ki işte Olgun'un oynadığı karakter çok beğenildi. Ona yürüyün, Buraya yüklenin ona daha yani. çok yazın. Haftaya bir anda sistem değişiyor mesela. Sen Evet. 2 gün çalışıyorken 5 gün çalışmaya başlıyorsun. Evet, o yüzden de ben mesela kimseyi hani incitmek istemem bu konuda ama ben bizim sektörümüzde en azından diziler başladıktan birkaç hafta sonra hani o başat roller diye kavramın çok da aslında geçerli olmadığını Evet. düşünüyorum. Yani çünkü orada kimin ne kadar sorumluluk aldığı biraz yolda karar veriliyor. Aynen öyle. O yüzden de bu hikayeye baktığımda daha da sorumluluk alabileceğimi düşündüğüm bir rol olduğu için hani ve Adanalı olması biraz da hemşeri Güzel, manidar. torpilim. Evet. Evet, Hiç Adana. Adanalı oynamış mıydın? Bir daha kere önce? oynadım ama yıllar önce Hayat Şarkısı Mahir'den çıktıktan sonra herkes beni Almancı zannediyordu. Şaka Tabii yapıyorsun. Almancı zannediyorlardı Aa, herkes. bu kadar başarılısın yani. Eyvallah, teşekkür Öyle ederim. tabii, ne demek Hemen yani, buna onu inanmam. kırmak için biraz o algıyı hemen değiştirmek istiyordum. Daha Anadolu'dan, daha bizden yine biraz daha böyle diyalekti, ideolekti değişik bir karakter oynamak istedim. Abdullah Oğuz sağ olsun böyle bir fırsat verdi bana. İlk başrolümü veren Evet. abimdir. Gerçekten ailene çok bağlısın. Evet, Ailenle ilişkin şahane. evet. Gerçi baba kaptan olunca biraz özlem yüklü. Tabii Değil ben mi? diğer Biraz çocuklardan öyleymiş. biraz daha farklı büyüdüm. Her Evet. kaptan çocuğu gibi, her kaptan eşi gibi. Annem de bir farklı bir aile yapımız vardı ama Abin mi var? bir de abim var. Benden İki bir yaş erkek. büyük. Evet. Biz beraber büyüdük. Oo. Hani güzel her zaman destek oldular tabii ki. Yani ekseriyetle telefonda görüşüyorduk babamla ama bu tabii ki hiçbir zaman bizim üzerimizde desteğini, gölgesini eksik etmiyordu tabii ki. Bundan dolayı da bugün eğer mesela bu kağıttaki yazılan dünya Değil kadar mi? işte CV'de işte diziler, televizyonlar, Muhteşem. tiyatrolar ben her defasında onlarla konuşarak karar verdim. Her defasında da arkamda durdular. Bu yüzden de ben o konuda çok minnettarım. Çok güzel. onlara teşekkür ediyorum. Yazın da gemide mi geçiriyordun babanın Tabii ben yanında? gemide büyüdüm diyebilirim. Gerçekten Biraz da mi? tabii. Nasıl Gemi bir çocuğuyum. duygu? Anlatsana. Ya şöyle, şimdi çok uzun yollar gidiyorsunuz. Bir meşgale bulmak zorundasınız bir kere. Bir de tek çocuksun herhalde. Yok, abimle beraberiz. Ha, ikiniz Tabii birden. ikimiz de. Anne? Annem de. Ha, kaptanın Tabii böyle bir özgür... kaptanın hani böyle bir kendi özel alanı olduğu hop için diye kaptan köşkü, aileyi odaları alabiliyor. vesaire. Tabii. Aa, çok güzel. Ya normalde çok aile için Uygun değil. uygun koşullar değil aslında. Tabii. Ama bir yerde hani bazen böyle samanlık seyran olur dedikleri hal bu hal yani. Hani biz bütün aile, aile. Benim öyle çok böyle Akdeniz'i gezmişliğim var çocukken. Ne yapıyordun gemide? Vallahi her şeyi yapıyorduk. Aşağıda şey vardı, marangozhanesi bile vardı. Torna tesviye makineleri vardı. Dolayısıyla bizi de çalıştırıyordu zaten babam bu arada. Öyle mi? Tabii. Ben setlerle gemi sistemini çok benzetirim. Aynıdır yani neredeyse. Nasıl yani? Kaptan, yönetmen. Evet. İkinci kaptan, ikinci yönetmen. E? Görüntü yönetmeni çarkçıbaşı deriz yani makine Tamam. başı, baş mühendis. Tamam. Bütün çalışanların kendi içerisinde bir hiyerarşik yapısı vardır. Bir tane parçayı çıkarırsanız o gemi batabilir. Yani silici de çok önemlidir. İyi silmek durumundadır. Silici derler hani yağ pas sürekli olduğu için. Tamam. Kamarot yemeği zamanında getirmelidir. Aşçı iyi yemek yapmak durumundadır. Evet, Elindeki bitersiniz. bazen çok kısıtlı imkanlarla. Hayır, bir de bir şey bozuldu, yanlış yaptın, bittin Tabii yani. bitti ya. O yüzden çok ekip halinde ilerler ve bunun da bir hiyerarşik yapısı vardır. Bizim setler o yüzden çok benzer. Yani ben oradaki her unsurun kendi içinde çok biricik olduğunu ve her unsura çok dikkat edilmesi gerektiğini ve çok saygı gösterilmesi gerektiğini düşünüyorum. Editörüm soruyor, diyor ki oyuncu nedir gemide karşılığı? Gemici. Gemici.
Çok tatlı. Gemicidir, güverte. Peki Güverte. ne yapıyordun yani bütün gün? Baban Vallahi her çalıştı. şey yapıyordum. Halat bağlıyorduk. O halatları tamir etmek gerekiyor bazen böyle. Bir de bazen şey gibi askeri sistem. Yani bazen de oyalanmanız gerekir. Ya durduk yere orası paslandı. Oraya hemen bir zımpara yapalım. Tamam. Olgun, Ali koşun zımpara yapın oraya. Biz böyle çocukken alırdık elimize zımparalar. O yüzden benim el işlerim çok kuvvetlidir. Çok tatlı. Yani bazen nöbet tutuyorduk gemicilerle. Çünkü tabii şimdi ayaktasın, yapacak hiçbir şey yok. Senin o zamanlar tabii eski sistemdi benim bulunduğum gemilerde. Böyle radar sistemleri tabii ki daha nasıl diyeyim daha yeni gelişiyordu. Tabii. Bizi oturturlardı. Biz böyle ufka bakardık. Herhangi bir nokta gördüğümüzde eğer o nokta şeyde de radarda da görünüyorsa hemen haber verirdik. Uyan bir şey var, gördüm bir diye. şey göründü. Tabii gemici de kalkardı. Sen yıldızlara doydun o zaman. Yıldızlara da nasıl diyeyim ufkada. Yakamozlara da. Ufkada. Yani en heyecanlı tarafı tabii gideceğiniz yer yavaş yavaş görünür size. Şimdi 12 gün yol gidiyorsunuz. İspanya'ya gidiyorsunuz. Ne olacağını bilmiyorsunuz. Haritalara bakıyorsunuz. O yüzden ben çok iyi harita çizerim mesela. Aa. Tabii tarih derslerinde hoca hemen beni tahtaya çıkartırdı. Ben haritayı çizerdim. İşte Eflak Boğdan burada. Müthiş bir şey tabii. bu. Hemen çizer. Çünkü çok harita, bayrak, o tür konularda. Şimdi bayrakta eskisi kadar değilim ama bu tür konularda Bu çok iyiymiş ya. evet çizimimi çok geliştirmiştim. Ya çok oyalanmanız gerekiyor. O yüzden resim derslerinde ayrı bir keyif alırdım ben. Ya çok bazen şartlar insanın oluşmasına sebep oluyor ya. Hani o nerede doğdunuz, nerede büyüdünüz, kimlerle. Bir de yetişkin dilini öğrenmede. Hani bir iş dünyası nedir? İş dünyasında kimle nasıl konuşulur? Onun önemi nedir? Bunları ben çok küçük yaştayken Bir öğrendim. tek anneciğini düşünemiyorum. Tek kadın herhalde koca gemide. Evet, onun da örgüsü inanılmaz gelişmişti. Kıyamam ya. Bak şimdi en çok ona içlendim. Şu an evet sen bir Luna Park gibi bir şey yaşamışsın abinle. Evet, bizim için bir oyun Erkek alanıydı. ama annen için gerçekten Ama bir bazen ah şöyle dedim ya. çarşıbaşı da ailesini getirirdi. Hem bari Tabii öyle durumları dengeleniyor. şey yaparlardı. Onları bir kollarlardı. Peki mesela ayarlarlardı. niye gemici olmadın, ressam olmadın Babam da- istemedi baştan söyleyeyim. Ha, istedin Babam mi istemedi. sen? Ben istemedim, abim istemişti. Babam istemedi. Çünkü çok zor. Koşulları zor. Her insana uygun bir meslek değil. Zor yani. Aile kurmanız zor. O ailede kuracağınız dengeler zor. Çocuklarınızla vakit geçirip geçirmeme durumları söz konusu. Bu herkesin kaldırabileceği bir durum Değil. değildi. Bir de ben zaten 3 aşağı 5 yukarı ortaokulda başka şeylere merak saldığım için hani evet çok iyi gemi çizerim ama gemici olmak mı emin değilim. Mesela yıllar sonra bir ne bileyim atıyorum hani hasbelkader bir teknem olursa ki çok farklı şeyler büyük gemilerde Tabii var ki. olmakla. Hani denizde olmak nedir ne değildir belki yıllar sonra isteyebilirim. Evet. Ama ve lakin o dönemlerde öyle bir derdim olmadı. Çok güzel çizimim diyorsun. Karikatür yapmayı denemişsin. Orada Evet. ne oldu? Ben karikatür çok çizdim, yıllarca çizdim. Sonra İstanbul'a geldim. Tamam. Bayağı böyle Leman Kültür'ün kapısında zile bastım. Ben çizimlerimi getirdim Ben diye. geldim. Ben geldim diye. Açmadılar tabii. Çünkü Bilselerdi çizim açar. gösterme günü başka bir günmüş. Aman. Ben de İstanbul'a yeni gelmiştim. Evet yani. Elimde böyle dosyalarım. Sonra hiç unutmuyorum bir pideci geldi, siparişi getirdi. O kapıyı ona açılınca ben de onunla beraber girdim. Bravo. Yukarı çıktı. Evet. O dönemin çok hala da takip ettiğim karikatüristlerine çizimlerimi gösterdim. Oradaki masalara baktım, onların çalışma alanlarına baktım falan. Kızmadılar mı Yo, sana çok hoş pideciyle karşıladılar. girdin diye? Bunu açıkladım, çok da hoşlarına gitti. Gel Pideciyi bakalım açıyorsun, dedim. bana açmıyorsun. Ben de pideciyle içeri girdim. Haklı bir sebep bence. Ya ben hani şey konusunda da öyle. Mesela konservatuvara hazırlanmak isteyen genç adaylarda da hep şeye bakıyorum. O inada bakıyorum. Evet, Onlar da herhalde o inadı gördü. bence kesinlikle. Ama sonra ben o işin çok fazla emek harcanması her işte olduğu gibi ama orada çok bireysel olmak, çok yalnız kalmanız gereken çok fazla ana sahip olmanız gerekiyor. Belki de o dönemlerde tiyatro daha bana sosyal geldi, daha eğlenceli geldi. Ruhuma daha iyi geldi diyeyim. Yapmak istediğim şeylere daha iyi geldi. Ama karikatürün oyunculuğuma çok fazla destek olduğunu, yardım ettiğini söyleyebilirim. Çiziyor musun hala? Elimden geldiğince bazen karalıyorum yani. O çünkü bir kas ya hani geliştirmek Evet. gerekiyor. Müzik gibi, müzik aleti çalmak gibi. Doğru söylüyorsun. Evet, şimdilik okuyorum sadece. Çizgi roman Peki okuyorum. tiyatro, sinema Evet. neler olacak? Var mı planın programı sinema ve tiyatro için? Ya şöyle tabii ben
yani tiyatro konusunda da yıllarca emek vermiş bir insan olarak bende şöyle bir duygu kaldı. Mahcubiyet çok benim çok rahatsız olduğum bir Ne duygu. anlamda? Tiyatroyla dizi setinin dinamikleri çok farklı. Evet. Diziden çıkıp tiyatroya yetişme stresi veya Ha. tiyatro provası sırasındayken orada vermeniz gereken emek, aynı zamanda oradan koştur koştur sete git falan. İki tarafı bir arada götürmek beni çok yordu. Anladım. Bugünlerde çok fazla televizyona iş yapıyorum. Bir yandan tiyatro koşullar uygun olduğunda yapabileceğim bir şeymiş gibi duruyor. Öbür türlü o konuda hani eskisi gibi nasıl diyeyim o iştahımı biraz törpüledim. Yaparım ya demiyorum Ama o çünkü iştah, yani sende olan o iştah seyirciye iyi geliyor. Çünkü Evet. seni tiyatroda da izlemiş oluyor, İzlemiş dizide oluyor. de izlemiş oluyor, sinemada da izlemiş oluyor. Yani oyuncunun o iştahının aslında daha çok kitlesine karşı ihtiyaç varmış gibi geliyor bana. evet belki de sorumluluğum da var ama Sorumluluk değil tabii, o sert bir şey olur. Çünkü yapmak istemiyorsan da yapmazsın, sırf yapmak istiyorum, çok istiyorum, Mesela o çok yüzden istiyorum. dedim. Çok ve yıllarca da yaptım. Ben pandemiye kadar her sene tiyatro yaptım. Evet. Yani pandemiden sonra biliyorsun salonlarımız kapandı. Evet. İlk bize Ama oldu ne şimdi çok oluyorsa. güzel oyunlar Çok var güzel oyunlar var. mesela Hatta Müjdat hocam Müjdat Gezen de sağ olsun çok güzel bir rol önerdi bana. Kızgındır eminim. Gırgırıye Hocam mi, özür dilerim. Yedi Kocalı Ellerinizden Ömür mü? öperim. Gırgırı'ye. Aa, Eminim merak ediyorum. şu an oyuncak arkadaşım da Aklın muazzam kalmadı mı? oynayacak. Ferhan Çok Türkmen kaldı. falan var. Hocam çok kaldı. Arayacağım seni. Çok belki de o duygunun geçmesini istiyorum. Evet çok aklım kaldı. Evet. Darbukatör Bayram. Ne? Evet. Hayır mı dedin? Demek zorundaydım çünkü ben mahcup olmak istemedim. Çünkü Deme ikisinin ya. ikisinin süreçleri Ben çok olsam çakıştı. hemen ararım. Bence muazzam bir kadro. Bir kere kült bir eser. Tabii. Yani ortak hafızamızı tekrardan bize canlandıracak Evet. bir eser. Müjdat hocam da sağ olsun yani maşallah yorgunluk nedir bilmiyor. Onlar yorulmuyorlar. Ya muazzam bir adam. Evet sırf bu yüzden de çok pişman. O sırrı çözmek için de gidecektim. Ama maalesef hayat Allah rahmet eylesin. hayat yani. Bunu söylerken de bir garip oluyorum yani Haldun Hoca'nın ardından. Bence hala yanımızda gibi geliyor bana. Kesinlikle. Programda da aynı şey söylemişti. Yani ben oyuncu olmak için doğdum. Ben doğdum dedi yani. Evet. Ben bu mesleğe doğdum. Dolayısıyla ben o jenerasyonun, ben kendimde de biraz hani ben de yorulmam yani. Çok yoruldum derler böyle. Yoruldun mu? Niye yoruldum ben ya? Tamer Levent'le biz bir dönem aynı dizide oynadık. O da durmayan biri. Ben de öyleyim. Evet. Sette iki durmayandık. Ve insanlar bize sürekli çok yoruluyorsunuz siz ya. Dediğinde biz Tamer abiyle birbirimize bakıyorduk. Yorgun musun? Yok değil. Sen yok değilim. Yorgun mu görünüyorum? Yani öyle bir hale geçiyorduk. Çünkü yorulmak diye bir şey olmuyor ki. Evet kesinlikle. Çünkü iş değil bu. Çok zevk, Evet. haz. Bana öyle geliyor yani. Evet hatta tartışmaları var ya hani kutsal mı değil mi vesaire gibi bir dönem öyle şey bir oldu. tartışmalar Sen ne çıktı. düşünüyorsun? Ben emeğin kutsal olduğunu düşünüyorum. Evet, ben de böyle annelik, oyunculuk, hani Hı hı. bir kelimenin kutsallaştırılması değil de Değil. Evet. o kelimeye verilen emeğin biricik ve evet. kutsal Yani olduğunu bugün düşünüyorum. bir ayakkabı boyacısı da O da kendi evet. tezgahına Aynen. bir kutsallık atfedebilir yani. Aynen. Hani onun elinden o tezgahı aldığımızda neye dönüşeceğini bilemeyiz yani. O yüzden de ben mesleğime karşı beni ben yapan, beni var eden bir nasıl diyeyim bu benim aynı zamanda meditasyonum, bu benim aynı zamanda varoluş biçimim. Evet. Şimdi tabii ki benim için çok kıymetli, çok değerli, ölçülemez. Ama ve lakin tabii ki hani bir dönem kutsalmış. Antik Yunan'da kutsaldı. Evet. Çünkü güzel en önemli cümleler o dönemin rahip diye adlandırılan insanlarına söyletirlermiş. Bir Aynen. kutsallık var. Evet ama ve lakin şu an günümüzde her meslek kutsal. Evet. Ben de Öğretmenlik kutsal mı? İyi öğretmenlik kutsal. Kötü İşte öğretmenlik kutsal mesele değil. zaten bence kelime değil, o kelimenin hakkını verip o yolda olma hali kutsallık Kesinlikle. bence. Yani işini iyi yapmak Evet, yani sen kutsal. üstlendiğin şeyin yolculuğunda var olma sebebin olan şeyi bulduysan ve o yolda devam ediyorsan büyük bir aşkla, orası çok kutsal işte. Kesinlikle. Doğru. Yani insanın ne hissettiğiyle de çok ilişkili. Peki efendim, Evet. cebinizde ilginç bir bilgi varmıştı. Bana dediniz ki ben bunu biraz aşktan sevgiden anlatacağım. Bana aşk ve sevgi de zaten yani en heyecan duyduğum şeyler. Ya sadece hani şundan dolayı senin programda açtığın cümleyle de çok Çok güzel ilişkili. değil mi? Kesinlikle. Dur Yani hatırlayayım. e, Kalp, deniz, dil kıyıdır.
Denizde ne varsa kıyıya o vurur Mevlana. Harika. Değil mi? Ya evet, dil gönül demek aynı zamanda. Aynı zamanda yani bize oradan geçiyor. Dünyada 7500'e yakın dil varmış. 7500. Evet ve milyonlarca insanın da konuştukları var burada. Binlerce insanın konuştuğu var. Yüzlerce insanın da konuştuğu var ve bu dillerin %40'ı da ölmek üzere olduğu tahmin ediliyor. Bu bilgiyle mi gitsem diye düşünürken biraz bana çok ilginç geldi. Ya ölen bir dille beraber aslında o dili yaratan sistem de ölüyor ve o dille beraber Anlatılacaklar da ölüyor. düşünceler de ölüyor. Kurulan o insanların kurduğu bağlar da ölüyor. Ve bu binlerce yılla oluşan şeyler ya, nasıl diyeyim, bir sistem ya. Tabii. Ya böyle onlar ölüyor denildiğinde aklıma geldi. Ya çok önemli bir nasıl diyeyim, dünyanın korunması gereken bazı eserlerinin bir anda yok olması gibi bir şey aslında, bir dilin yok olması. Biraz buraya kafa yordum. Yani elinde, cebimdeki dil buydu. Sonra kendi hayatımla ilgili düşündüğümde dil aynı zamanda iki kişinin konuştuğunda da geliştirilen ve oluşan bir şey. Evet. Aşk, sevgi, huzur, bunlar sağlandığı zaman bunu beraber yarattığınız kişiyle de bir dil yaratıyorsunuz aslında. Tabii. Ve bu dilin bazı harfleri de oluyor. Bazen susmak oluyor, bazen dokunmak oluyor, el ele gelmek oluyor. Bazen kalabalığın içerisinde göz göze geldiğinizde de birbirinizi anlıyorsunuz. Tabii. Bazen şehir dışında olsanız da o frekansta hissediyorsunuz. Ben bu dilin kolay kolay oluşmadığını düşünüyorum ve şu an hayatımda bu dili beraber kurduğum bir insan var. O yüzden de hani hem ona da teşekkür etmek hem de cebimde bu ilginç bilgiyle biraz harmanlamak istedim. Çok doğru bir bilgi bu ve çok da güzel bir bilgi. Çünkü bağ kurduğumuz her insanla aramızdaki o dili sağlayabiliriz gerçekten ve çok biricik, çok güzel bir şey bu. Neşet'in de dediği gibi hani gönülden gönüle bir yol var. Evet. Gizlidir diye hani biraz öyle bir durum. Hani o diller bazen bir insanı kaybettiğiniz zaman o dili de kaybediyorsunuz aslında. Evet. Onunla kurduğunuz o bütün düşünceleri, bütün duyguları, belki de mesela bir şeyler oluyor hayatınızda, haber vermek istiyorsunuz ama o dil artık yok. Yok, evet. Biraz buralarda gezindiğimde şu an çok huzurlu hissediyorum, çok mutlu hissediyorum. Dil yaratmak güzel. Buradan hani konuştuğumuz dile, insanlarla kurduğumuz dile biraz da bu açıdan bakarsak sanki bize daha iyi gelecekmiş gibi düşünüyorum. Evet. Kaybolacak olan tüm dillere inat, nezaket, saygı, sevgi, anlayış ve empati çerçevesinde oluşturacağımız milyonlarca dil niyetleyerek sana defterimi uzatıyorum bugüne dair bir şey yazman için ve bir fotoğrafımızı çekeceğim bugüne özel. Wow. Çok memnun oldum seni tanıdığıma. Ben de çok memnun oldum. Çok güzel projelerde çok teşekkür seni ederim. izlemeye devam edelim. Niyet ederim. Harika. Değil mi? Buna niyet ettim. Çok teşekkür ederim. Ben güzel teşekkür gönlün için. Bir anda bu kadar da böyle hiç farkında olmadan akması demek ki benim burada çok mutlu olduğum anlamına geliyor. Yaşasın. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bak bir dil oluşturduk aramızda ve çok da iyi geçti. İşte tam da bundan bahsediyorum. Gerçekten sevgiyle kurduğunuz bağlarınız çok olsun. Hoşça kalın. Işık ışık gözleriyle, sıcacık enerjisiyle tanımaktan çok mutlu olduğum Olgun Toker konuğumdu. Gerçekten programın nasıl akıp gittiğini ben hiç anlamadım ve eminim sizler de izlerken aynı şeyi düşündünüz. Olgun sayfasının satırlarını şöyle tamamladı. Aşk iki insanın aynı cümlede özne olmayı öğrenmesidir.